Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen Burcu Oğlak, Ay Burcu Oğlak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Oğlak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım seni bekleyen büyük zenginlik nedir? Önümüzdeki süreçlerde ve bu yılı alıyoruz arkadaşlar. Ne zaman izlersen o andan itibaren senin için geçerlidir. Hayatına girecek olan büyük zenginlik nedir? Her anlamda bakacağız arkadaşlar. İyice odaklan sevgili Oğlak Burcu. Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ki senin de güzel enerjilerin buraya yansısın ve dahil olsun. Son kez senin için bir karıştırıyorum. Bakalım. Şu ana kadar gözüme hep güzel kartlar çarptı arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ilk destenin altına bir bakalım. Şimdi asa sekizlisi arkadaşlar. Asa kraliçesi, toprak kralı. Şimdi sevgili Oğlak Burcu. Arkadaşlar şimdi burada diyor ki öncelikle Yay Burcu, Aslan, Yay ve Boğa, Başak, Oğlak. Boğa Burcu baskın. Bu kişilerle birlikte bir işbirliği yapabilirsin. Bu çok küçük bir bilgiydi. Bakacağız bakalım yani gelecek olan zenginlikler nedir? İyiliğe odaklanıyoruz arkadaşlar. O yüzden diğer burçlarda söylediğim size de söylemek istiyorum. Kalbi gönlü temiz, ruhu temiz, bütün güzel arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Tekamülünü iyi tamamlayan bütün iyi niyetli, temiz kalpli arkadaşlarım için niyetimi aldım. Şimdi burada öncelikle çok güzel kartlar çıktı, bunu söylemeliyim. Eş zamanlılıklar gelecek hayatına. En güzel zenginliklerden bir tanesi bu. Şimdi para kralını yorumlayacağım ama eş zamanlılıklar gelecek. Yani hayatına, şimdi bak burada hava üçlüsü, kırıldığın, kalbinin kırıldığı noktalar, bir üzüntü içerisinde olabilirsin. Hali hazırda da ve yakın geçmişte de bu durum içerisine düşmüş olabilirsin. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu yaşadığın üzüntüye ve o kalbini kıran noktalara bir şifa akacak diyor sevgili Oğlak Burcu. Şimdi burada bazı işaretler alabilirsin. Çift sayılar, saatler, karşına çıkan semboller, evrenin, sistemin bizimle mesajlaşma şekli vardır arkadaşlar. Sürekli söylüyorum biliyorsunuz. Burada bir hareket gelecek. Bazılarınız yurt dışı ile alakalı işler yapabilirsiniz, online işler yapabilirsiniz. Ben Oğlak burçlarında şunu gördüm. Hani atalet ve üzüntü içerisinde beklemek yerine artık hayatımın kontrolünü almalıyım, yola çıkmalıyım dediğim bir durum var. Yani burada bir hareket, bir şeyler hızlıca olsun diyorsun sevgili Oğlak Burcu. Büyük bir kısmınız arkadaşlar yurt dışına da gidebilirsiniz. Ama burada şöyle bir durum var. Hani dünyayı kapsayan bir etki. Dünyaya açılmak, sosyal medyadan işler yapmak, yurt dışına gitmek, orayla alakalı işler yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani birlikte yürütülen işler, özellikle ilerlemeyen işlerin varsa buralara artık bir hareket gelecek diyor sevgili Oğlak Burcu. Ve diyor ki çok daha zeki, tam böyle bir asa kraliçesi. Çok daha zeki, çok daha donanımlı ve ben buradaki görselde şunu aldım arkadaşlar. Eksiklere ve kusurlara odaklanmadan, kusur diye bir şey yoktur. Ben güzel, çirkin kavramına da çok karşıyım. Bana göre sadece iyi ve kötü vardır. Kusur da yoktur, eksik de yoktur, hata da yoktur. Bunlar yapılır, olabilir, olur, öğreniriz. Bunlar çok farklı şeyler. Ve burada diyorsun ki hani artık ben ilerlemek istiyorum. Hayatına bir hız gelecek, bir hareket gelecek. Çok daha hayat dolu olabileceğin, yani hayata, zaten oğlaklar çok sağlamdır. Çok dirayetlidir, dirençlidir. Güçlüdür yani. Oğlakların ayrı bir gücü vardır arkadaşlar. Zaten Satürn yani. Şimdi burada böyle bir durum var. Çok daha hayat dolu, çok daha azimli olabileceğin bir süreç. Ve diyor ki toprak kralı, para kralı arkadaşlar, bir refah gelecek. Bolluk gelecek, bereket gelecek, cömertlik gelecek, başarı gelecek. Sen cömert oldukça evren sana daha çok verecek. Aynı zamanda cömert ve verici insanlarla da karşılaşıyor olacaksın. Ve burada toprak kralı, para kralı, yani ayaklarının yere çok daha sağlam basması. Bu iş hayatınla ilgili bir hareketlilik, durağan, özellikle geçtiğimiz üçlü vadelerdir. Gün, hafta, yıl olarak bile alabilirsiniz. Yani bu açılımda çok fazla zaman belirtmek istemiyorum arkadaşlar. Ve burada
Durağan giden işlerinin hareketlenmeye başlaması, farklı işler, farklı kaynaklar da oluşturabilirsin pek tabii ki. Ve burada arkadaşlar devlet ile alakalı yapacağımız işler varsa buralardan destekler alabilirsin. Güçlü insanlardan destekler alabilirsin. Özellikle toprak etkili kişiler ve ateş etkili. Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak. Bu kişilerden güzel destekler alabileceğin gibi aynı zamanda Aslan, Yay ve Boğa, Başak, Oğlak. Daha çok Boğa ve Başak Burcu baskın arkadaşlar. Bu burçları taşıyan Oğlak Burcu arkadaşlarım ekstra bir şanslı olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman şöyle bir karıştıralım. Bir de destek kartlarımız olacak arkadaşlar. Desteler Rumi'den alacağız. Oradan gelecek olan güzel mesajlar çok önemli olacak. Hemen şöyle bir karıştıralım. Bakalım ne geldi? Güneş kartıyla başladık. Şimdi öncelikle eril enerjilerden yani eril faktörlerden, güçlü faktörlerden güçlü destekler alacaksın ve yaz ayları özellikle yani güneş kartı aslan dönemi, yaz ayları. Tabii dediğim gibi zamandan bağımsız bir açılım bu ama zaman zaman söylemekte fayda buluyorum açıkçası. Çok güçlenebileceğin bir başarılı olmak, takdir görmek, onay görmek, hayata yeniden tutunabilmek, yaşam enerjinin yükselmesi. Şimdi arkadaşlar bu yaşam enerjinin yükselmesi, hayata yeniden tutulmak şöyle bir durum var. Adaletsiz gördüğün, hani kılıç üçlüsü geldi, çok pardon şu sesi kısmam lazım. Kılıç üçlüsü geldi ya, adaletsiz gördüğün hem kendi hayatın olabilir hem de genel hayat olabilir. Bazı adaletin işlediğine şahit olduğunda da hani şöyle bir gururlanabilirsin gibi bir izlenim oluştu bende nedense. Bir yaşam hevesinin yeniden güçlenmesiyle ilgili çok tatlı bir mesaj verdi. Hava ası geldi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İlham gelecek hayatına sevgili Oğlak Burcu. İlham gelecek, iletişim gelecek. Zaten hava grubunun kartıdır ama burada burç çok da önemli değil. Hayatına bir ilham gelecek. İletişim durumunla ilgili konuşma, iletişim, bir ürün sunuyorsan, bir ürün satıyorsan, iletişim dilinle alakalı yeni düzenlemeler, iletişim, konuşma, haberleşme konularıyla ilgili bir şeyleri yeniden derleme, toparlama, düzenleme, yeni bir başlangıç yapma noktasında başarılı olacaksın. Şimdi burada bir ateş onlusu var arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki 10 gün ve 10 hafta. Bakın bazılarınız için 10 gün, bazılarınız için ise 10 hafta. Şimdi sonrasında gelen kart çok önemli. Ateş beslişi. Şimdi bakın tam bir çatışma. Arkadaşlar önümüzdeki 5 gün 5 hafta. 10 gün 10 hafta. Kişiye göre bu değişecektir. Ama hani 10 hafta süreceğini düşünmüyorum. O yüzden 10 gün, 5 gün, 5 hafta en fazla. Çatışmalara karşı dikkat et. Birazcık stresli olduğun konular var. Hani durumları nasıl toparlamam lazım? Bu düzenlemeleri yapacağım. Hayatımla ilgili yenilikler yapacağım ama nasıl yapacağım? Yani burada masaya yığıldım kaldım. Hayatımda bir dengesizlik var. Çatışma, rekabet, sıkıntılar, rakipler, rekabet ortamı, belki uğradığın bazı haksızlıklar, bunların seni çok yorduğunu ve düşündürdüğünü söylüyor. Yani epey üzüntülü bir şekilde düşünüyorsun. Yani ben bunlarla nasıl başa çıkacağım? Nasıl olacak? Yani bunu yapabilecek miyim gibi bir durum içerisindesin. Bu hal ve tutum içerisine girmemende fayda var sevgili Oğlak Burcu. Bakalım şu an uğraştığın bazı sıkıntılar olduğunu söyledi. Hava sekizlisi işte yani bu arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi burada hava sekizlisi geldiği için aslında bu yaşadığın sıkıntılar bak evet birileri seninle uğraşmış olabilir ve etrafında gerçekten mücadele verdiğin fazladan sorumluluk aldığın şeyler olmuş olabilir ama hava sekizlisi daha çok kişinin kendisinden şüphe etmesidir. Yani artık belki de bu yaşadığın sıkıntılardan dolayı kendinden bile şüphe edecek hale gelmiş olabilirsin. Kafam çok karışık, hareket edemiyorum, hapis halindeyim, ne yapacağımı bilemiyorum ve özgür irademi kullanamıyorum dediğim bir durum içerisindesin. Sevgili Oğlak Burcu yani diyor ki aslında etrafında çok da fazla evet düşmanların olabilir, uğraşman gereken kişiler olabilir. Bunlardan dolayı da sen bir hareket edemiyor olabilirsin. Ama zaten bu şöyle.
Hani bu yaşadığın etki veya baskılayıcı tutum zaten burada güneş olduğu için hepsini yer misin? Yersin. Yani maçı alır mısın? Alırsın sevgili Oğlak Burcu. Burada diyor ki kendinden şüphe etmene gerek yok. Yani burada belki de sözel olarak bile birileri seni mobbinge uğratıyor olabilir. Yani değersiz misin gibi, yeteneksiz misin gibi. Aslında zaten onların istediği şeydi bu. Ya ben kişileri vesile olarak görüyorum arkadaşlar. Yani burada ben senin aslında bu yaşadığın olayın bir öğreti olarak geldiğini düşünüyorum. Şimdi sonrasında alacağım kart da çok önemli tabii ama yani burada şöyle bir durum. Bunu neden söyledim? Hani bakalım bu sıkışıklığın içerisinde bile yeniden ayağa kalkabilecek misin? Yeniden güçlenebilecek misin? Aslında tam da bir ses geliyor, evet. Aslında tam da bir kendini test etme sürecindesin ve burada bir hava olmusu geldi. Olay çok farklı yere gidiyor sevgili Oğlak Burcu. Bir hava olmusu geldi. Burada diyor ki bak bir sonlanma. Ne sonlanacak? Ama ne sonlanacak? Bu önemli. Sonlanma diyor. İşte bak bu sıkışıklık. Fakat yine de önümüzdeki 10 gün kavga, gürültü, çatışma, 5 gün, 5 hafta, 8 günlük süreç. Birazcık daha dikkat et. Burada zaten pek çoğunuz karmik bir durumun içerisindeymişsiniz arkadaşlar. Kılıç olmuşsunuz, sürekli yorumluyorum biliyorsunuz. Diğer tarot yorumlarında da. Hani sırtına kılıçlar saplanan bir bireydir. Yani yere yığılan bir bireydir. Burada gerçekten çok ağır bir enerji var. Fakat kılıç onlusu zenginlikten, refahtan önce gelen son bir level gibi düşün. Son bir sınav gibi düşün. Burada sonlanmalar, toparlanma ve özgürlük sonrasında gelen bir özgürlük dedi. Peki bunun üzerine gelecek olan kart nedir diyelim? İşte su ası. Bu yani sistem tarafından desteklisin, sistem tarafından koruma altındasın. Burada evet bir sonlanma olacak. Bu yaşadığın sıkışıklıkların üstesinden geleceksin. En büyük zenginlik de zaten bence bu sevgili Oğlak Burcu. Bu hani yere düştüm kalkamıyorum noktasından uçma. Hani o kelebeğin sürekli verdiğim örnek var ya hani kelebeğin sürünme noktasından uçma noktasına geçme durumları bundan bahsetti. Ve burada koruma altındasın, çok güzel bir destek, çok güzel bir nasip. Su ası arkadaşlar, duygu ası, kupa ası, kupaların ası geldi. Duygular, ilişkiler, sezgiler çok yüksek olacak. Bu da seni bir durumdan kurtaracak. Aynı zamanda bir koruma altındasın. Yani burada sende oluşan bir çocuksu bir masumiyet var. Onun koruma altında olduğunu göreceksin. Ve burada arkadaşlar sevdiklerinizden ve sizi sevenlerden destek alabilirsiniz. Su ası ve su dokuzlusu. Su ası ve su dokuzlusu sevgili Oğlak Burcu. Burada bir dileğin gerçekleşecek diyor. Bir dileğin, bir hayalin gerçekleşecek. Söylediklerine dikkat et. Dilediğin şeylere dikkat et. Konuştuklarına dikkat et. Düşüncelerine dikkat et. Burada mutlu olmak, bir düşünün gerçekleşmesi, bir hayalinin gerçekleşmesi. Arkadaşlar yol değiştiriyorsunuz. Yani düşünce kalıbınız, konuşma şekliniz, hayatta gidiş yolunuz değişecek. Çok daha araştırmacı bir hale geçiş yapacaksın. Aslında bu tıngırtıdan uzaklaşıp çok daha araştırmacı, maneviyatının çok daha yükselebileceği, çok daha güç kazanabileceğin ve çok daha doyuma ulaşabileceğin bir noktaya geleceksin. Yani bazılarınız hani burada yaşadığım sıkışıklık ne dediğimde bu seni gerçekten farklı bir noktaya götürecek. Bunu fark edeceksin sevgili Oğlak Burcu. Hemen şöyle bir bakalım. Su altılısı geldi arkadaşlar. Bir geçmiş sorgulaması var. Bir de ben burada çok duygu aldım ya. Çok duygu aldım. Bu aralar ekstra bir duygusal oluyor olabilirsin. Hatta ağlıyor da olabilirsin sevgili Oğlak Burcu. Böyle bir anılar, geçmişe gitmek, geçmişte yaşadıkların, çocukluğun, çocukların, ailen, geçmişte yaşadığın pek çok şey. Anılar yeniden canlanabilir ve burada arkadaşlar pek çoğunuzun geçmişte dilediği bir hayali gerçekleşebilir. Yani dilerim izleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin. Ve burada üçlü vade, su üçlüsü, 3 gün, 3 hafta, 3 ay, 3. ay gibi de yorumlayabiliriz. Bir kutlama, başarı, yeni etkinliklere katılmak, yeni topluluklara katılmak, yeni arkadaşlıkların hayatına dahil olması var. Yani bakın akış o kadar güzel ki. Çok güzel. Ve toprak prensi. İşte bakın burada arkadaşlar özellikle su altılısı, toprak prensi ve su üçlüsü. Geçmişte yarım kalan ya da haksızlığa uğradın. İşte bir işe başladın, tamamlayamadın. Bir eğitime başladın, tamamlayamadın. Bir proje yarım kaldı, bir iş yarım kaldı. Haksızlığa uğradın belki. Bunların şifalanması gelecek. Ve çalışkanlığının, azminin,
karşılığını alacaksın ve diyor ki çok daha neşeleneceksin. Keyif gelecek hayatına, huzur gelecek. Geçmişte yaşadığın haksızlıklar, belki istemeyerek de olsa bir yeri veya bir şeyleri terk etmiş olabilirsin. Bununla ilgili bir şifalanma gelecek. Beklediğin bir belgenin gelmesi, bir haberin gelmesi. Sevgili Oğlak Burcu. Hava Prensi geldi. Şimdi burada dürüst olmak senin için çok önemli. Analitik düşüncen, aynı zamanda analitik tarafın, hani deriz ya mühendis kafalı, analitik tarafın yüksek olacak. Çok daha açık sözlü olmak, dürüst olmak, kendi hakkını savunabilmek, bir yerde bir eksiklik varsa bunu dile getirebilmek çok önemli olacak. Yani başkaları seni kırmaktan korkmuyorsa sen de onların eksiklerini söylemekten korkma bence. Oğlaklarda da biraz bu tarafta vardır arkadaşlar. Şöyle bir bakalım son etki nedir diyelim. Şimdi havalardan gidiyoruz. Yani diyor ki çok keskin kararlar alacaksın. Çok daha azimli, çok daha hevesli, çok daha entelektüel, çok daha mantıksal hareket edebileceğin bir süreç. Mantıksal. Hani şöyle bir kendini sarsıp ne oluyor ya, ben bunlardan mı etkileneceğim yani diyebileceğin bir süreç olacak senin için. Mantık devreye girecek ki öyle de yapman lazım dedi. Bakalım son bir kart daha alalım tüm bunların üzerine ve güç kartı. Güce geliyorsun sevgili Oğlak Burcu ve yeni planlar, yeni hedefler gerçekleştiriyorsun. Şimdi bu hayatına gelen en güzel zenginliklerden bir tanesiydi. Akış oldukça çok güzeldi. Yay, Aslan burçları çok baskın. Balık, Akrep arkadaşlar. Boğa ve Başak, özellikle bu burçları taşıyan arkadaşlarım ve bu burçlara mensup olan kişi ve Terazi burcu, bu kişilerden destekler alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ek olarak hani bu burçlarda varsa, işte Oğlak burcusun, işte yükselenin Aslan gibi düşün, örnek veriyorum. Diğer saydığım burçlar. Ve burada ortaklı bir, yani şöyle bir şey. Tüm bu sıkışmışlık enerjilerinden artık güce geliyorsun. Beklediğin haberler geliyor. Hayatına bir hız gelecek, hareket gelecek. Güce geliyorsun fakat söylediğin vadelere, tarihlere dikkat et. Senin etrafında olmasa bile kıyıdan köşeden bir şeyler olabilir ama bu sana uyarı niteliğinde. Yani hani yeniden bir sarsılman için, yeniden bir ayağa kalkman için. Ve burada güç, sonsuz bir güç elde edebilirsin aynı zamanda. Sonsuzluk işareti de gelmiş ya. Ve 8 sayısı, bereketin hayatına akması, bir dileğinin gerçek olması ve gittiğin yolda yanına bir ortak bulmak. Yanına bir ortak bulmak, bir eş bulmak, bir partner bulmaktan bahsediyor sevgili Oğlak Burcu. Peki o zaman şöyle bir karıştıralım. Rumi'den ne gelecek diyelim. Dinarların dokuzlusu, burada da su dokuzlusu vardı arkadaşlar. Diyor ki seni arayan alıcını ara. Bakın hep gitmek, su sekizlisi. Gitmek. Şimdi burada arkadaşlar büyük bir kısmınız için ben şunu aldım. Sanki böyle hani çok küçük şeylere bile takılıyor olabilirsiniz. Evet, bazılarınızın gerçekten büyük sorunu olabilir ama çok küçük şeylere takılıyor olabilirsin ya da yanlış bir yoldan gidiyor olabilirsin. Çünkü burada yolunu değiştirmek de var sevgili Oğlak Burcu. Ve diyor ki bak zaten nasibin, kısmetin seni arıyor. Nasibin, kısmetin zaten senin peşinde. Dinarların dokuzlusu, bereket. Dokuzlu vadiler, dokuz burgusu çok baskın, altılı vadiler, sekizli vadiler senin için çok önemli olacak. Bu tarihlerde parayla ilgili rahatlama, borçların varsa bunları bitirme. Burada gerçekten de seni arayan alıcına doğru gidiyorsun. Yani burada çok büyük bir farkındalık var arkadaşlar. Büyük bir farkındalık var. Yani diyor ki zaten nasibin senin peşinde. O seni arıyor ve sen de onu arıyorsun. İşte bu yüzden tam bir yol değiştirme. Yani bu zenginliklerin en güzeli. Doğru yolu bulabilmek. Dinarların sekizlisi burada da geldi. İlk aldığımız kartı hatırlıyorsunuz. O da yine zaten değnek sekizlisiydi. Aynı kart ve diyor ki Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Hani şey deriz ya, Hızır gibi geldi. Hızır gibi yetişti. Bu yüzden aldığın işaretlere çok dikkat et sevgili Oğlak Burcu. Evet. Bakalım diğer kartımız nedir diyelim. Değneklerin sultanı geldi arkadaşlar. Ben bir çiçek gibiyim, bir dizi inci yelkenimdir. Yani burada kendi değerini çok daha yükseltebileceğin, kendi değerini fark edebileceğin, hayatına bazı değerlerin akabileceği ve bunun da seni berekete götürebileceği bir süreç olacak senin için. Hemen bir tane daha alalım ve dünya kartıyla kapattık arkadaşlar. Evet. Bu çok güzel oldu.
Dünya kartıyla kapattık. Bir tamamlanma, başarı, bir döngünün senin için bitmesi. Yeni bir sürecin başlaması. Ve diyor ki bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur dedi. Dedim ya burada senin maneviyatın da çok yükselecek. Bir de melek kartı alalım. Bakalım şu gelmek istedi arkadaşlar. Hemen şöyle bir alalım. Ve affet. Seni üzenleri affetme. Tabii herkesin yaşadığı acı çok farklılık gösterecektir. Ama biz yine de çıkan etkiyi okuyalım arkadaşlar. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa diyor sevgili Oğlak Burcu. Çünkü burada hava sekizlisi, yani senin de kendi kendini affetme var. Aslında bak yolun açılıyor. Yani koruma da altındasın. Sen de kendi kendini engelliyorsun. Yapamam, edemem, öyle mi olur, böyle mi olur, ık bık zık gibi. Özellikle terazi etkili olanlar mesela. Evet bak hava etkisi hep. Özellikle terazi etkili olan arkadaşlarım varsa kova, terazi, ikizler, terazi, kova çok daha baskın. Etkili olan Oğlak Burcu arkadaşlarım varsa güneşin, yükselenin, ayın, stelyumun olabilir. Ondan dolayı yapamam, şundan dolayı yapamam, şu engel, bu engel. Ve bilgelik geldi arkadaşlar. İçindeki bilgeyi dinle. Su sekizlisi de zaten aynı zamanda onu söyler. İçindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyor dedi. Yani burada kalbini dinlemek, kalben hareket etmek çok çok önemli. Ya çok akış çok tatlı. Sadece buradaki sıkışıklık beni çok birazcık üzdü ama o da geçici bir durum. Yani onu da çok rahatlıkla aşabileceksin sevgili Oğlak Burcu. Zaten bu videoyu izlediğin için bu da sana vesile olacaktır. Hemen şöyle bir bakalım ve sağlık. Arkadaşlar bazılarınız spora başlayabilirsiniz. Belki aksattığın durumlar varsa ya da işte üzüntüden dolayı yeme alışkanlığın çirkinleşmiş olabilir, sporu bırakmış olabilirsin. Burada sağlıkla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu da enerjiyi çok değiştirebilir. Vücuduna bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunu iyileştirecek ve hayatına daha fazla neşe getirecek dedi. Hemen şöyle bir alalım. Bakalım şuradan ne gelecek diyelim. Ve ilahi zamanlama, bu benim en sevdiğim mesajlardan bir tanesi arkadaşlar. Ve diyor ki sabırlı ol. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. İlahi zamanlamaya güven. Senin için bazı zamanın geldi, yani bazı şeylerin artık zamanının geldiğini de gösteriyor. Sabırlı ol demek beklemek değil. Sen yap, üret. Zaman zaten o değerlenecek. Yap, üret, zaten değerlenecek. Çünkü büyük bir kısım, büyük bir arkadaşımda şu var. Yapıyorum, yapıyorum da ne oluyor? Yaptım, yaptım da ne oluyor? Çalışıyorum, üretiyorum da ne oluyor? Değil diyor, bak gelecek, o değerlenecek diyor. Bir tane daha alalım arkadaşlar. İçime sinmedi, bakalım. Ve doğurganlık. Evet, doğurganlık. İşte tam bir bereket, tam bir zenginlik. Doğurganlık, üretkenlik, yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman dedi sevgili Oğlak Burcu. Bir de hayvan ruhundan alalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Burada arketip karışmış. Onu şöyle bir alalım. Düşen karta bakalım. At ruhu geldi. At gibi sıçradı arkadaşlar. Özgürlük senin dedi. Özgürlük senin. Yani önün zaten açıldı diyor sevgili Oğlak Burcu. Evet, hani bu sıkışıklık, onların zaten neler olabileceğini saydım arkadaşlar. Bunlar da zaten geçip gidecek dedi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.